Merhaba, bitki yetiştiriciliği ve ata tohum kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 25 Haziran, şu sıralar havalar yağmurlu ve ılıman gidiyor. Videomuzda bu tür durumların sebzelere olan etkilerine, ayrıca sebze cinslerine ve bakım yaparken dikkat edilecek hususlara biraz değineceğiz. Videoya başlamadan önce ekranın sağ alt kısmında yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Budama, çapalama, gübreleme derken neredeyse yaz ayını ortaladık. Böylelikle hem yağmurlu hem güneşli, hem sıcak hem ılıman hem de geceleri serin olan bir hava rejimiyle karşı karşıyayız. Tabii bunun bitkilere olan etkilerinden biraz bahsedeceğiz. Ne tür sorunlar ortaya çıkarıyor? Gelişimlerine olumlu ya da olumsuz nasıl katkı sağlıyor? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bitkilerimizde ben bazı cinsleri size göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ben ekim yaparken farklı cinsleri, yani bir sebze türünün farklı cinslerini tercih ediyorum. İşte bunlardan biri de arkadaşlar turp çeşitleri. Turp malumunuz olduğu üzere bilenler bilecektir. Çok faydalı, lezzetli salatalarımızın, yeşilliklerimizin olmazsa olmazlarından. Şu an görünen fındık cinsi turp arkadaşlar. Yetiştirmesi ve gelişimi oldukça kolay. Aşırı su istemeyen, her türlü toprak cinsinde yetişebilen bir cins. Bakınız, küçücük bir misketi andıran, büyüdüğü zaman biraz daha ortalama, hani bir topaç boyunda falan diyebiliriz. Şekli de ona biraz benzediği için. Bu ise arkadaşlar bildiğimiz klasik büyük iri turp. Bunda arkadaşlar hava değişiklikleri gördüğünüz gibi bitkilerde maalesef boy atmaya, bu arada bu gördüğünüz reyhan, aralara bunlardan ekmiştim. Bu hava değişiklikleri arkadaşlar bitkilerde hızlı bir şekilde tohuma kalkma ve boy atma şeklinde gösterdi kendini. Biz bu arada bitkileri incelerken dikkat ederseniz yapraklarının da altlarına bakarak herhangi bir böcek oluşumu var mı? Mantari bir hastalık oluşmuş mu? İşte bitkinin yapraklarında içeri doğru herhangi bir büzüşme, kuruma, kararma, sararma gibi durumlar var mı? Sürekli bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Ben bahçenin altından girip üstünden çıkarken arkadaşlar yaprakların altına özellikle inceliyorum. Bakınız, mutlaka arkasını çevirerek herhangi bir zararlı olup olmadığını kontrol ederim. Turplardan bahsediyordum. Turplar arkadaşlar bu sıcak, soğuk ve hava değişkenliğinden dolayı hızlı bir şekilde klasik dediğimiz o geniş ve büyük olan turplar tohuma kalktı. Aralarda şu gördüğünüz marullardan ekmiştik. Dikkat ederseniz arada küçük bitler, örümcekler oluşmuş. Bu toprağın nemli olmasıyla alakalı. Turp yaprakları nispeten biraz daha dayanıklı, ancak onun da kendine göre haşereleri var arkadaşlar. Topraktan yetişen ve yaprakları delen cinsten. Şu gördüğünüz çay, arkadaşlar içtiğiniz çayların posasını hele hele bitki yetiştiriyorsanız ve bahçeniz varsa kesinlikle çöpe atmayın. Mutlaka güneş gören bir yerde biraz fermente olması için bekletip ıslattıktan sonra bitkilerinizin köklerine, diplerine bunları yayarak bir gübre etkisi yapabilirsiniz. Çay bitkisinin içerisinde yer alan bazı mineraller arkadaşlar hem toprağı besliyor, yumuşatıyor, hem de bitkilere oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Evet, turptan sonra fasulyeye bir bakalım. Fasulyeyi de arkadaşlar en başından beri size söylediğim hem oturak hem sırık cinsi malum yetiştiriyorduk. Yaprakların açık yeşil olması bitkinin kök oluşumunun hızlı olduğunu ve bitkinin sağlıklı ve hızlı büyüdüğünün göstergesi olarak yorumlayabiliyoruz. Yaprak altlarına baktığımızda şu an için herhangi bir zararlı oluşum gözükmüyor. İşte burada arkadaşlar kırmızı örümcek, işte minik sinekler var, sebze sinekleri. Bunlardan görebilirdik. Ama şu an için bitkilerde böyle bir olumsuz durum yok. Üst sürgünde gördüğünüz gibi çok hareketli bir şekilde kendine sarılacak bir yer arıyor. Arkadaşlar bir videoda bu sürgünün nasıl bir gelişim gösterdiğini size bir buçuk saatlik hızlandırılmış bir video ile göstermek istiyorum. Ben izledim, böyle bir video hazırlayarak gerçekten mucizevi bir şekilde bu fasulye bitkisi hızlı bir gelişim gösteriyor. Gerçekten muazzam ve ibretlik bir durum diyebilirim.
Gördüğünüz gibi diktiğimiz bu çıtaya ektiğimiz fasulye hızlı bir şekilde sarılarak gelişim sağlıyor. İpe alarak da yapabiliriz. Ama toplaması kolay olsun diye sert bir cisme sarılmasında fayda var. Aynı şekilde şurada daha net bir şekilde fasulyenin nasıl aritmetik bir şekilde, yani matematiksel olarak ölçseniz ancak bu kadar olur. O geçiş aralıklarını vesaire tamamen kendiliğinden sarılarak gelişim sağlayan bir bitki. Bakın burada da nanelerimiz var arkadaşlar. Nane çok hızlı büyüyor. Özellikle nemi çok seviyor. Toprağı eğer yumuşaksa ve ıslaksa gelişim sağlıyor. Burada üçlü bir oluşumdan söz edebiliriz. Fasulye, nane ve gördüğünüz gibi domates üçlü gelişim halinde yetiştirilebilecek cinslerden diyebiliriz. Bunlar birbirlerini toprak altında destekliyor. Şuradaki sırık yöntemiyle önce çubuktan sonra da ipe almak suretiyle bu fasulyemizin gelişimini sağlayacağız. Toplaması ve hasadı böylelikle kolay olacak. Evet, nemli havaların arkadaşlar olumsuz yönlerinden bir tanesi de daha önce bahsettiğim gibi suyu üstten almayı sevmeyen domateslerde gözüküyor. Bunlar olası şeyler. Şöyle zararlı var mı diye bir yandan köküne de bakıyorum. Bakınız burada ısırgan gübresinin böceklere, zararlı böceklere olan etkisini görebilirsiniz. Yapraklardaki kararmalar arkadaşlar nemli havaların ve topraktaki bazı olumsuz minerallerin yoğun olmasından kaynaklanıyor. Biz bunları hemen diğerlerine bulaştırmadan bitkiden uzaklaştırmamız gerekiyor. Yaprağı olduğu gibi kopararak arkadaşlar atmamızda fayda var. Bu yapraklar mutlaka kendi yerine yenisini çıkaracaktır, gelişecektir. Domates bitkisinde yaprak kaybı çok fazla olabilir arkadaşlar. Bu verim için olumsuz bir durum değil. Yabani otları da bir püf noktası, kopardıktan veya çapaladıktan sonra mutlaka kökünü güneşe bakacak şekilde olduğu yere bırakıyorsanız güneşe bakacak şekilde bırakınız ki yeniden topraktan filizlenme, büyüme gibi durumları olmasın diye. Biliyorsunuz arkadaşlar bitki kökü hava aldığında ya da güneşle temas ettiğinde anında kurumaya başlar. Bu yabani otlar için geçerli. Yine aynı şekilde havaların nemli gitmesinden dolayı ay çekirdeklerimizin şu gördüğünüz yapraklarında bazı kararmalar olmuş ve hızlı gelişimden dolayı yaprak kenarlarındaki sürgünleri de görebilirsiniz. Biz bunları hemen alıyoruz arkadaşlar. Tabii büyük tarlalarda sürgün alma diye bir şey olmuyor. Düşünseniz yani dönümlerce büyük bir tarlanız var ve tek tek bitkilerin sürgünlerini alacaksınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz küçük alanda bir tarım yaptığımız için sürgünleri alarak az alanda yüksek verim elde etmeye çalışıyoruz. Bunlar da salatalıklar. Gördüğünüz gibi 4 tane yaprak artık vermiş. Bu şu demek, çiçek oluşumları, özellikle erkencil erkek çiçek oluşumları başlıyor demek. Bunlarda da arkadaşlar toprağa temas eden, ıslak toprağa değen yerlerde çürümeler olabiliyor. Bakın bu acur, yapraklarının kenarları daha oval. Bu ise Çengelköy cinsi salatalık. Bunlarda ise daha sivri ve geometrik olarak beşgene benzeyen bir yaprak çeşidi. Böyle ayırabiliriz. Acur ve salatalık birbiriyle kardeş bitkiler olduğu için bunları yakın ekim yapıyoruz. Turşuluk olarak yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Cinslerden bahsetmek gerekirse bu ikisi bu şekilde yetişiyor. Fasulyede de az önce söylemiştim. Oturak ve sürgün arasındaki fark. Sürgünlerde arkadaşlar şu elimle tutarak gösterdiğim kısım sürekli yukarı doğru gelişim sağlayan ve tutunmak için, yapışmak için sağlam zeminler arayan bir bitki. Şöyle görürseniz tele sarılmış, neredeyse bir insan boyuna gelmiş. Oturakta ise bir sürgün yok arkadaşlar. Bakın şimdiden çiçek oluşumları başlamış. Yaprakları geniş ve sürgünü yoksa bu oturak cinsi fasulye olarak bilebiliriz. Bunlar ise mutlaka yanında, yani sürgün olarak büyüyenler yanında mutlaka sarılacak başka bir cisim arıyorlar ve biz onu eklememiz gerekir. Bazen birbirlerine de sarılabiliyorlar arkadaşlar. Bu şekilde de büyüme sağlıyor ama en nihayetinde toprağın üzerine düşüyor. Bu da toprağın üzerindeki zararlı haşerelerin yapraklara hızlı bir şekilde hücum etmesine vesile oluyor.
Evet, oturak cinsi fasulyelerde arkadaşlar, bakın tohumdan çıktıktan sonra şöyle kabuğuna bakarak hangi cins olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela bu tohumumuzda ufak bir parazit olduğunu ben gördüm. Tabii bitkiye zarar vermemiş ama bu tohum kaybı ya da fide kaybı olarak önümüze çıkabilirdi. Bu tarz tohumlar elinizde varsa uzaklaştırmanızda fayda var. Bu yüzden arkadaşlar dayanıklı ata tohum tercih etmekte fayda var. Ziraatten aldığınız bu tür tohumlar verimli gibi gözükse de içerisinde bulunan parazitler ve hastalık olan mantarlar gördüğünüz gibi bitkiye veya diğer bitkilere sirayet ederek bahçenize bir zarar verebilir. Şurada da arkadaşlar bir patates çıkmış. Muhtemelen bu köstebeğimizin marifeti. Buraya ben patates ekmemiştim. Parçasını getiriyor. O deliklerden bir tanesine bırakıyor. O da orada zamanla filizlenerek büyüyor. Burada gördüğünüz sürgün fasulyemizin yanında bir patates oluşumu olmuş. Sürgünlerin birbirine karışmaması için ben, dikkat ederseniz, bitkiyi 45 derece yatırarak ucundaki o sürgünü daha sağlam bir zemin olan tellere tutturulmasına yardımcı oluyorum. Dibine de mutlaka toprak koyalım ki arkadaşlar, eğim işleminden sonra kökler hava alıp da bitkiye zarar oluşmasın. Püf noktalarından biri, hiç unutmayalım, bitkinin kökü hava alırsa ya da güneşe maruz kalırsa bitki kurur arkadaşlar. Hiçbir şekilde kökleri havalandırmamaya, yani açarak direkt hava ve güneş maruz bırakmamaya dikkat edelim. Çapalamak tabii bundan farklı, köklerin havalandırılması anlamında. Toprağı olduğu yere çevirdiğimiz için herhangi bir zarar ortaya çıkmayacak. İşte şu gördüğünüz yer elması. Dediğim gibi arkadaşlar, buralara ben yer elması ekmemiştim normalde. Köstebek oluşumu özellikle incelediğim zaman, bakın burada küçük küçük parçalar göreceksiniz. Şunlar köstebeğin yarısını yemek suretiyle, yarısını da oraya bırakmak suretiyle dağıttığı yer elması tohumları diyebiliriz arkadaşlar. Aslında bu, şöyle geniş olarak baktığımızda, o hayvan doğru bir şey yapıyor. Bitkilerin gelişimini ya da o bitkinin kendini sürdürmek için başka alanlara erişme imkanı olmadığı için köstebek gibi ikincil bir formdan destek alıyor diyebiliriz. Ama siz bahçecilik yapıyorsanız bununla mücadele etme yöntemlerini mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Gerek köstebek, gerek sincap, fare, efendime söyleyeyim, işte zararlı bitki, böcekler, ki birazdan videonun ilerleyen kısımlarında size zararlı böceklerden de göstermeye çalışacağım. Bunlar da arkadaşlar bilmemiz gereken, sebze yetiştirirken önemli noktalardan biri. Şöyle devam edelim. Burada da arkadaşlar kıl biberimiz vardı, hatırlarsanız mulch naylonu üzerine almıştık. Ben bunu her videoda özellikle size göstermek istiyorum. Yaprakları gördüğünüz gibi taçtan sonra 10-15 tane yaprak artık dışarı çıkmış ve kendini bir bitki kurtardığını gösteriyor. Tabi burada koltuk oluşmuş yaprakların dibinde gördüğünüz gibi. Biz bunları arkadaşlar alıyoruz. İlk defa bu işi yapan arkadaşlar bu işi biraz yadırgayabilir. Hani daha bitki meyve vermeden hemen sürgünlerini koparıyor gibi. Ama emin olun, yılların verdiği tecrübelerle şunu söyleyebilirim ki, biber gibi bitkilerde öncelikle en önemli şey bitkinin gövde oluşumunun kalınlaşması ve üstteki ilk çatalların görülmesi arkadaşlar. Bakın burada çiçek oluşumları olmuş, ancak bu çiçekler arkadaşlar, aldanmayın. Bunlar ya düşecek ya da biz onları koparacağız ki çataldan sonraki oluşan o asıl meyve verilmesi gereken yerdeki sürgünleri bırakacağız. Böylelikle bakımını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok nemli bir hava var. Bitkinin yapraklarında bu çiğleri ve damlaları görebilirsiniz. Bu bir yandan iyi ama arkadaşlar uzun vadede bitkilere çeşitli zararlı parazitlerin ve mantar hastalıklarının gelmesine yol açabilir. Bu nedenle toprağa yakın yaprak, sürgün ne varsa onları kopararak bitkinin şu anda çamurlu ve hastalıklı topraklardan uzak kalmasına yardımcı olalım. Tabii bizim toprağımız arkadaşlar şu an itibariyle temiz. Hani içinde çok aşırı gübre, mineral ya da element bulunmadığı için şu mulch naylonun üzerinden bahsediyorum. Biraz daha korumalı olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, naneler gördüğünüz gibi her yerde var arkadaşlar. Bu nanelerin sürgünleri de toprak altında birazdan görebiliriz. Şurada sol tarafta. Çok hızlı gelişiyor. Aslında iyi, bir yandan iyi ama biz bitkilerimize yaklaşarak zarar vermesin ve gelişimini engellemesin diye o sürgünleri alacağız. Aynı şekilde fesleğen ve domates gördüğünüz gibi kardeş olarak yan yana ekilmiş. Burada arkadaşlar görevini tamamlayan nanelerin sürgünlerini ben alıyorum. Şu zararlıları da özellikle diken gibi, sarmaşık gibi yabani otları da koparıyorum. Şu gördüğünüz arkadaşlar nane bitkisinin sürgünü. Hem gübreyi hem de nemi yediği için oldukça hızlı bir şekilde etrafa yayılıyor. Şu an için bu nanenin buraya yayılmasını ben istemiyorum. Bu sürgünü şu an için koparıyorum. Başka yerde nane bahçemiz olduğu için bunları ya filiz olarak kullanacağız ya da şu an için iptal etmiş olacağız. Burada da kapya biberlerimiz vardı. Kök oluşumlarını incelediğim zaman hızlı bir şekilde köklerini saldığını gördük arkadaşlar. Bu neden kaynaklanıyor? Sık çapalama yaptığımızdan dolayı toprak yumuşak ve bu da bitkinin gelişimini en azından birkaç hafta daha hızlanmasını sağlıyor. Burada yaprakların bazılarında farklılıklar görebilirsiniz. Mesela şu süs biberi dediğimiz acı biber biraz daha geniş, gördüğünüz gibi bir alanı kaplıyor. Yaprakları ve gelişimi hızlı. Ama kapya biberi ise arkadaşlar daha yaprakları oval ve küçük bir oluşumda olduğunu görebiliriz. Yine sarmaşık bitkileri küçük gözükse de arkadaşlar bunlar büyüdüğü zaman baş gelinemediği için her fırsatta gördüğünüz yerde bunları koparmanız gerekiyor. Ben biberlerin arasına arkadaşlar burada gelişim yavaş olduğu için çıkmayacağını düşünerek oturak fasulye de eklemiştim. Onlar da birbiriyle gelişim sağlıyor. Şu an için birbirlerine zarar olduğunu görmüyorum. Sadece yapraklarında şu tarz lekelenmeler ve kopmalar olduğunu fark ettim. Bunların böceklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Hani gübreden olsa aynı zamanda sararma ve kuruma olurdu. Bunlar arkadaşlar ilaç kullanmadığımız süreçte, yani bitkinin ilk sürgün verdiği zamanda havada uçuşan, o daha önceki videolarda size göstermiştim. Bu videoda da önümüze gelecek. Kara sineklerin bu yapraktan beslenerek, yani yiyerek yavrularına bir nevi yiyecek ve besin sağlamak amacıyla delik deşik etmesinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Bu tarz yapraklar arkadaşlar, ben eğer bitki 3. 4. yaprağını çıkardıysa koparıp atıyorum. Hem görüntü itibariyle hem de altında zararlı ve mantar hastalığı olabilme ihtimaline karşı bitkiden uzaklaştırıyorum. Evet, nemli havaların en güzel seven ve ürünü olarak karşımıza çıkan bu sümüklü böcekler. Bahçemizin hemen hemen her yerinde bunlara rastladım. Bu arkadaşlar havanın nemli olduğu, sulamanın da yoğun olduğu yerlerde olağan olarak ortaya çıkan parazitlerden biri. Sümüklü böcekler arkadaşlar daha çok zarı ince, yapraktan yenen sebzeleri tercih ediyorlar. Yani ne gibi? İşte marul gibi, efendime söyleyeyim, fasulye gibi, mısır kısmen diyebilirim. Onlara hücum ediyorlar. Aslında şöyle baktığınız zaman yumuşacık, hiçbir zararı yok gibi yorumlanabilir. Gözleri şu anda çıktı gördüğünüz gibi hareket ettiğinde. Ama arkadaşlar emin olun, bitkileri bildiğiniz yani zararlı böcekler gibi çok rahatlıkla delip deşik edip kendini besleyebilen bir parazit olarak söyleyebilirim. Tabi biz bunları uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Toprağın nemli olmasından kaynaklı yine bundan faydalanan böcekler de var. Onları da size göstermek istiyorum. Sebze yetiştiriyorsanız arkadaşlar sebzenin düşmanını iyi tanımanız lazım. Sebzenin baş düşmanlarından bir tanesi de karasinek. Bu evlerde ya da sokaklarda gördüğümüz cinsten ziyade sebze ya da meyve karasineği olarak nitelendirdiğimiz, yani özel kesici, ağzında özel kesici ayakları bulunan, insana çok zararı belki yok ama bitkiyi delik deşik edebilecek güçte. Bakın şurada bir bitki, bir hayvan. Dolayısıyla bunları arkadaşlar, bunlarla mücadele etme yöntemlerini mutlaka araştırmanız lazım. Ben bir videomuzda bunlarla mücadelede kullandığım ilaç karışımından bahsetmiştim. Ondan faydalanabilirsiniz. Oldukça faydalı.
Şimdi patateslere biraz bakalım. Arkadaşlar ben iki cins patates ekmiştim. Şimdi onları göstereceğim. Ondan önce patateslerin yavaş yavaş çiçek açtığını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Artık kök oluşumları güçlü hale gelmiş, tamamlanmış ve yumru yani patates meyvesinin aşağıda köklerin arasında oluştuğunu bu çiçekler kanıtlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Çiçekler büyüyecek, açacak, dökülecek. Ondan sonra yapraklar kurumaya başladığı zaman hasat zamanı gelmiş anlamına geliyor. Şu yaprakların arasında bulunan bu gördüğünüz işte küçük diye adlandırdığımız sarmaşıklar büyüdüğü zaman arkadaşlar bitkileri boğmak suretiyle büyütmüyor. Şöyle elimizle bitkilerin aralarını kontrol edelim. Çok fazla yabani ot gelişimi varsa mutlaka bunları bitkiden uzaklaştırmak suretiyle korumaya alalım. Şu anda size gösterdiğim bu cins arkadaşlar daha önce bahsetmiştim. Pakistan cinsi. Yani biraz daha gübresi, hibritlemesi olmayan, gübresi az olan, dayanıklı ve doğal patatesler diyebiliriz. Şimdi şu gösterdiğim ise diğer taraftaki açık yeşil renkli olanlar ise bizim Türkiye'de piyasada satılan günlük evde kullanmak için aldığımız patatesler. Aradaki farkı görebilirsiniz. Köstebek savarımız da bu arada işe yarıyor mu diye bir kontrol ettim. Oldukça faydalı. Şu an için herhangi bir köstebek oluşumu yok. Onun çıkardığı titreşimlerden dolayı. Bakın buradaki yapraklar biraz daha koyu. Sol taraftaki. Sağ taraftaki bizim Türkiye'den alıp ektiğimiz bunlar sol taraftaki işte dediğim Pakistan cinsi olanlar. Bunlar ise sağ taraftaki Türkiye cinsi. Kendimce şöyle bir latife olsun diye bir yorum yaptım. İşte Pakistan ve Türkiye kardeşliği burada bitkiler arasında görülebilir. Gayet güzel bir şekilde ikisi de gelişiyor. Birbirlerinin çiçeklerinden tozlamak suretiyle arkadaşlar farklı cinsler ortaya çıkabilir. Bakın bunlarda da çiçek oluşumları gayet güzel. Havalar biraz daha ısınıp nem azalınca bunlara kükürt uygulaması yaparak yaprakları korumaya alacağız. Bakın arkadaşlar hemen bir tane yapraklarda çürüme olduğunu keşfettim. Şimdi bunların genel olup olmadığına mutlaka bakın ve bitkiden mutlaka uzaklaştırın arkadaşlar. Arada tek tük olması gayet normal ama genel olarak bir kararma varsa bu bitkilerin artık yavaş yavaş hastalandığının göstergesi olarak yorumlanabilir. Bir önceki videoda göstermiştim. Ben marulları bu yaprağı uzun olan patates veya benzeri sebzelerin arasına ekmek suretiyle zararlardan koruyorum. Yani buraya böcekler ve sinekler gelene kadar patatesler bunlara engel olmuş olacak ve gelişimleri de gayet hızlı ve başarılı diyebilirim. Yine zararlı bitki çeşitlerini mutlaka bitkilerin arasından uzaklaştıralım ki bitkilerimiz hem nefes alsın hem de gelişimleri güzel olsun diye. Sarmaşık özellikle arkadaşlar bu tarz hızlı büyüyen bitkileri çok seviyor. Onlara sarılarak bir nevi parazit yaşam elde ederek kendi gelişimini sağlıyor. Bunları en azından almamız lazım. Bakın sütleyen bitkisi. Koparırken dikenleri ellerimize batıyor. Ben alıştığım için artık çok hissetmiyorum ama ilk yaparsanız dikenleri elinize batabilir. Bakın burada göstereyim. Herhangi bir kanama olmuyor ama o acısını ben günlerce hissedebiliyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorum ama dikkat etmekte ve eldiven kullanmakta fayda var. Bakın yine köstebeğimizin marifeti buralara yer elmalarını taşımış. Şuradaki yer elmaları iki tanesi. Diğer ayçiçeklerini ben ekmiştim. Burada köstebek yuvaları vardı arkadaşlar. Çapa yaparken bel küreğiyle oradaki parça yer elmalarını bulmuştuk. Burada da mantar oluşumu var. Bakın o kadar yoğun ve yağmurlu bir hava var ki mantar oluşumları bile gerçekleşmiş. Ancak arkadaşlar mantar şu demek. Bunlar belki yenilebilir faydalı mantar olsa da bize şöyle bir fikir versin. Bunlar yetişiyorsa zararlı mantarlar da yetişebilir. Yani mantar hastalıkları bitkilerimize gelebilir diye fikrimiz olsun. Buraları çapa yaparak havalandırmamız elzem. Sarımsaklar da gördüğünüz gibi arkadaşlar artık son merhaleye gelmiş. Alt yaprakları sarardığı için hasat zamanına doğru gidiyoruz. Bir buçuk aylık süreç içerisinde bunlar tamamlanmış olacak. Sarımsak ekerken bir hata yapmışız. Onu sizle paylaşayım. Bakın şunun kökünü söküp size göstereceğim. Bu arkadaşlar sarımsağın başından kalan küçük orta kısmını ekmiştim.
Onlar ekilmemesi gerekiyordu aslında. Böyle minik minik o sürgünler oluşmuş. Yani belki bir sene daha beklese bunlar ürün verecek ama bu bizim istediğimiz bir şey değil. O yüzden sarımsak ekerken arkadaşlar sadece iri dişleri ekelim. Orta kısımları ekmemeye gayret edelim. Burada gördüğünüz gibi ben de olumsuz, yani bitki çeşidi gibi görünüyor. Yer kaplıyor ama verimi düşük olduğu için pek faydalı olmuyor bu sarımsaklar. Evet, maydanozlara biraz bakalım. Maydanoz yetiştirmesi çok zor arkadaşlar hakikaten. Uzun bir süre istiyor. Sürekli su istiyor. Arasındaki yabani otları temizlemeniz lazım. Çapa yapamıyorsunuz. Elinizle temizlemeniz lazım. Ama yetiştiği zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir görüntüsü ve ambiyansı var. Tadı çok lezzetli. Bu zahmete değiyor ama dediğim gibi yetiştirmesi çok zor. Şu bitkileri ellerinizle tek tek almanız lazım. Bu arada gördüğünüz gibi toprak oldukça nemli. Maydanoz arkadaşlar budandıkça, biçildikçe alt taraftan daha gür çıkıyor ve kök oluşumu daha derine iniyor. O yüzden ilk sefer makasla bol bol, yani üstten alttan küçük büyük demeden dümdüz budayabilirsiniz. İkinci hasat daha iyi olacak. Bakın şunlar da bu bitkinin arasında gelen zararlı otlar olarak görünebilir. Maydanozu da arkadaşlar mutlaka bahçenize her geldiğinizde sulama yapın. Çünkü suyu çok seviyor. Kuru zemin olduğu zaman hemen sararmaya başlıyor. Sürekli dibinin nemli olması gerekiyor. Ben her ne kadar bir damlama hortumu çekmiş olsam da tek şerit olduğu için, yeterli olmadığı için yapraktan ve üstten yağmurlama yöntemiyle suluyoruz. Bu arada sarımsakların arasında fazla çapalama yapamadığım için elle ancak ot yolma işlemi yapabiliyorum. Burada da çok fazla yabani ot oluşumu var arkadaşlar. Bunlara da özellikle özen gösterelim ki sarımsaklarımızın gelişimleri ve verimi yüksek olsun diye. Sarmaşık bitkisi gördüğünüz gibi burada da sarı sarmaşık var arkadaşlar. Kadife yapraklı. Bunlar da aynı şekilde bitkiyi sararak boğmak suretiyle oldukça zarar veriyor. Küçükken bunları koparıp bitkilerden uzaklaştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde salatalıklarımız ve acurlarımız, bunları ben sürekli beraber ekiyorum. Onu özellikle vurguladım. Bu sene arkadaşlar salatalıkları bir kısmını ipe alacağım. Her ne kadar yerimiz müsait olsa da dikey tarım dediğimiz ipe alma yöntemiyle bir deneme yapacağım. Arasındaki farkı da ilerleyen videolarda sizlerle paylaşırım. Şimdi cinslere devam ederim isterseniz. Bu gördüğünüz arkadaşlar iri cins turp. Aşağıda göstermiştim. Yaprakları oldukça tüylü ve kıllı. Hatta dikenli diyebilirim. Yerken ağzınıza bile batabilir yaprağı. Ama fındık turpta daha nispeten yaprağının yumuşak olduğunu, bitkinin biraz daha hani tüketim anlamında daha kolay ve iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle zararlı bitkilere, zararlı böceklere bir bakalım arkadaşlar. Şu gördüğünüz, işte az önce bahsetmiştim, göstereceğimi söylemiştim. Patates böceği. Bu böcek arkadaşlar patates böceğinin yapraklarını yiyerek besleniyor. Böyle keserek. Tabii ısırgan gübresini uygulayınca bunların tamamı şu an için etkisiz hale gelmiş gözüküyor en azından. Ama dediğim gibi bitkilerinizi korumak istiyorsanız zararlı haşeratlarla mücadele etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bitkilerin arasına mutlaka bakalım. Yani bir böcek oluşumu var mı? Bitki normal gelişiyor mu gibi önlemleri almamız gerekiyorsa bunları da yapalım. Yine aynı şekilde yetişen patatesimizin dibinde buna yabani madımak otu diyorlar arkadaşlar. Oldukça zararlı, yayılıyor. Bir sarmaşık kadar olmasa da toprağın bütün verimini. Evet, böylelikle arkadaşlar bitkilerimizde yetiştirirken dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken bazı şeylerden bahsettim. Cinsleri ekerken hangilerini nasıl ekiyoruz, nerelere ekiyoruz bunlardan bahsettim. Zararlılar, mantarlar ve böceklerin bitkilerimize olan, ayrıca yabani otların bitkilerimize olan etkilerinden bahsetmeye çalıştım. Arkadaşlar, eğer bitki yetiştiriyorsanız, yani ata tohumculuğundan kendi bahçenizde bazı sebze meyve türlerini yetiştiriyorsanız
Bitkilerinizin düşmanlarını, dostlarını, hava durumunu, mantar, zararlı böcekler, hastalık, işte yabani otlar vesaire bu konularda mutlaka iyi bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bakın bu böğürtlenler dediğim gibi geçen sene küçük bir fideden ekmiştik. Bu sene çiçek vermişler. Ama bunların çok gelişmesini beklemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi telin hemen dibinde yabani ot oluşumu oldukça yoğun. Onları biçmeden buradan verim beklemek mantıksız olur. Dolayısıyla bu önlemi ileride alacağız. Yine bitkilerin arasındaki arkadaşlar şu geniş yapraklı ve altını şöyle size göstereyim. Bakın kırmızı kırmızı kökleri olan bu bitkiler aslında başka bir hastalığın ya da ne bileyim yenilebilir, faydalı bir bitki olabilir. Bir hastalığın şifası olabilir ama biz bilmediğimiz için bunları bitkilerimizden uzaklaştırmak suretiyle sebzelerimizi korumaya alıyoruz. Evet, bu videomuz biraz uzun oldu. Şimdiye kadar hani tecrübe ettiğim bilgileri aklıma geldikçe sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tekrar söylemek gerekirse arkadaşlar bitki yetiştiriciliği zor, meşakkatli olmakla beraber oldukça zevkli, insana ruhen ve fiziken fayda sağlayan, herhangi bir stres, olumsuz durumdan uzaklaştıran bir özellik olarak söyleyebilirim. Tavsiye ediyorum. Bitkilerinize dokunun, onlarla konuşun. Ne demeye çalışıyorlar lisanı halle anlamaya çalışın. Yapraklarını, köklerini, gövdelerini inceleyerek gelişimlerini hasata kadar hatta hasattan sonra anlamaya çalışın derim arkadaşlar. Arada böyle misafirlerimiz, zararlı misafirlerimiz olsa da onlar da bu tabiatın bir parçası olduğunu unutmayalım. Kanalımıza abone olarak, videolarımızın altına yorum yaparak ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.